Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır Aydınoğlu. Bu videoda sizlerle Blink projemizi gerçekleştireceğiz. Projeye başlamadan önce göstermek istediğim bir şey var. Kartımız bu arkadaşlar. Birinci videoda da biraz göstermiştik. Bu kartı efektif olarak kullanmak istiyorsanız bir nevi Arduino'ya benzetmeniz gerekiyor. Ben hemen perden aksan şöyle bir devre yaptım. Yani şunu da çıkartırsam eğer, şu şekilde bir yuva ve şu şekilde bir yuva ve STM32'yi takıyorum. Yan taraflarda da kullanabildiğim pinler var. Bu şekilde efektif olarak kullanabilirsiniz. Yani bir nevi Arduino gibi kullanabilirsiniz. Tabii bu projede çok gerekmeyecek ama yine sonrası için gerekebilir. Şimdi bu videoda öncelikle yapmamız gereken şey CSS ile pil programlamada kullanılan setTricE fonksiyonu, Arduino'daki void setup fonksiyonu içerisine yazdığımız pinmod fonksiyonları gibi fonksiyonlar oluşturacağız. Arkadaşlar bu STM32 Keil programlamada bu ayarlar GPIO init typedef isimli tanımlanması gereken bir structure'ın içerisine gömülmüş. Yani şimdi daha iyi anlayacağız yazarken. Öncelikle GPIO init typedef geldi zaten. Buraya ben GPIO init structure isimli bir structure tanımlıyorum daha doğrusu. GPIO init typedef biçiminde bir isim tanımladım. Bunun altına da şimdi hangi port kullanacağımı yazacağım. RCC A P B 2 Ferip Clock CMD RCC A B B 2 Ferip GPIO C portunu kullanacağım çünkü ledler pin C9 ve pin C8'in üzerinde. GPIO-C enable dedim. Ve burada bir hata yok. Burada kısaca bahsetmek istediğim bir şey. STM32F4 kartlarında burada APB yerine AHB 1 veya 2'yi görebilirsiniz arkadaşlar. Bunların farkı AHB 1 ve 2'nin çalışma frekansı 168 MHz iken APB 2 84 MHz, APB 1 42 MHz'dir. Bu kartımızda zaten şu an tabi girmeyeceğim, daha sonra büyük ihtimal girerim ama GPIO-C veyahut da işte startup fonksiyonların içerisinde, kütüphanenin içerisinde AHB1'i ben görmedim GPIO kısmında. Demek ki bu kartımızın bildiğim kadarıyla, yani sonra başka bir şey okursam düzeltirim elbette, bu özelliği bulunmamakta. Ve altına şuradan kopyalıyorum ve bizim artık init typedef structure'ımızın ismi GPIO init structure. Bunu kullanacağız. Modumuz öncelikle GPIO mod. GPIO mod out olacak ve de push pull olacak. OD yani OD open drain, yani PIC 18 F452 veya 16 F877'deki pin A3 gibi, yani çıkış olarak kullanmanız gerekiyorsa 5 volttan bir direnç çekmeniz gerekiyor. Biz ise push pull olarak kullanacağız, yani direkt çıkış vereceğiz. Yine yazdım. GPIO pin. Burada ise hangi pini kullanacağımızı yazacağız. GPIO alt pin alt
Ben 8 yazdım şimdi. Ha mesela burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Alt GR ve Z'nin yanındaki küçüktür büyüktür işaretlerine basarak GPIO pin 8, işte GPIO alt pin 9 şeklinde de yazabilirsiniz. Böylelikle bu ya bu gibisinden bir şeydi. Tam şu anda aklıma gelmiyor. Yine devam ediyorum. GPIO init structure. Şimdi hızını belirleyeceğiz. GPIO speed. İşte burada da bizim kartımızın özelliği geliyor. 10 MHz, 2 MHz, 50 MHz'e çalışabiliyor musunuz? 10 MHz yapalım. Ve de son can alıcı kısım GPIO'yu init edeceğiz arkadaşlar. Init fonksiyonu içerisinde diyorum ki GPIO C, yani GPIO C, GPIO init, zaten kopyala yapmıştım galiba. Init structure'ın olduğu adres yazdım. Yani bu değişkenin, tanımlamış olduğum değişkenin bulunduğu adresi çekecek buraya. O ayarlar da zaten burada arkadaşlar. Bu kısım tamam. Artık yazılımımızı, yani ön ayarları yapabiliriz. Pardon, çok özür dilerim. Ön ayarları yaptık artık. LED'imizi yakıp söndürebiliriz. Bunun için ben yine bir while bir fonksiyon oluşturacağım. Sonsuz döngü olmasını istiyorum. Şimdi GPIO set bits, GPIO C'nin C portunun GPIO pin alt 8. pinini set ettim arkadaşlar. Burada C portunun 8. pinini logic 1 yaptım. Ve şurada yazmış olduğum delay fonksiyonu kullanacağım şimdi. Delay 1000. Yine çok fazla zaman kaybetmeden set yerine reset yazıyorum. Reset bits. Ve de bir delay daha 1000. Ve while bir fonksiyonumuzu kapatıyorum. Evet, görünürde bir problem yok. Derleyelim. Evet, 0 error, 0 warning verdi. Ve kopyalıyorum. Webcam'i tekrar açayım. Gördüğünüz üzere mavi led yanıp sönüyor. Şimdi isterseniz bir de diğer pini aktif hale getirelim. Yani 9 numaralı pini. Gördüğünüz gibi şimdi yeşil led yanıp sönmekte. İsterseniz basit bir flaşör devresi yapalım. Setin olduğu yere 8'i, reseti de yukarıda 8 diyelim. Şimdi basit bir flaşör devresi yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda user yazan, üzerine user yazan butonu kullanarak led yakıp söndüreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.